Sahte uzaylı ısılası, başka bir uyarı, çoğunlukla yıldız tohumları için. Nağız Hara ile. Merhaba, bir kez daha burada benimle olduğunuz için teşekkür ederim. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ben Mari Sıvaru'yum. Bugün doğrudan bir şeyler söyleyemem. Yakın geçmişteki olay ve durumları sansürden dolayı biraz başka isimlerle ve ikincil açıklamalarla konuşmam gerekiyor. Ama yine de anlaşılacak kadar açık olacağına eminim. Bunu en azından videonun ilk bölümünde yapmalıyım. Herhangi bir şeyi tahmin etmekten pek hoşlanmam ama grubum ve ben olabileceğini düşündüğümüz önemli bir şey gördüğümüzde, bunu mümkün olan en kısa sürede hepinizle paylaşmak daha iyi olur. Gerçeklik, sonuçları tahmin etmek için fazla karmaşıktır çünkü hiçbir zaman yeterli veri yoktur. Geleceği psişik olarak görmek mümkündür. Ancak medyumlar yalnızca kendi geleceklerini ve kendi zaman çizelgelerini görebilirler çünkü her insan dünyayı kendi algısının merceğinden yorumlar ve bir kişi için gerçek olan diğeri için doğru olmayabilir. İşte bu yüzden hiçbir medyum gelecekteki olayları tamamen doğru tahmin edemedi. Aynı şey teknoloji geleceği görmek için kullanıldığında da olur. Çünkü teknoloji, çok daha geniş bir gerçeklik frekansları içindeki dar bir bant bandını gözlemleyebilir ve bu aynı zamanda doğrudan makineyi kimin programladığına da bağlı olacaktır. Bu durum tüm görünümlü cam makinelerinde de geçerli, bir optik portal teknolojisi de bu, buna başka bir videoda değineceğim. Her ikisi de temelde portallardır, ancak bunların içinden geçen insanlar ve nesneler yerine, ışık ve ses dalgaları formundaki bilgiler geçer ve bunu başarmak için çok daha az enerjiye ihtiyaç duyulur, dolayısıyla bunları inşa etmek ve işletmek çok daha kolaydır. Daha büyük, tamamen işlevsel bir portaldan daha fazlası. Bundan sonra paylaşacağım bu teori ve bilgi, yakın zamanda Toleka Yıldız gemisindeki bir konsey toplantısında küçük bir grup insandan oluşan Taygetan ve Siyarnean Düşünce Kuruluşu tarafından geliştirildi ve ilk olarak Naisara tarafından düşünüldü, hayata geçirildi ve geliştirildi. Era'nın herhangi bir ayna veya zaman yolculuğu teknolojisi kullanılmadan, sadece gözlemleyerek, hatırlayarak ve noktaları birleştirerek. Daha önceki video veya videolarımda da açıkladığım gibi, dünyayı kontrol eden kabal bir çeşit sahte uzaylı istilasına hazırlanıyor. Bunun olup olmayacağını bilemeyiz ancak verilerimiz bu yöndedir. Dünyayı kontrol edenlerin, kontrollü medyalarını kullanarak dünya dışı varlıklar hakkındaki bilgilerini yayma ve aynı zamanda farklı ve çoğu zaman karşıt bakış açılarına sahip insan grupları yaratma biçimleri, son büyük sağlık sorunu acil durumunun ilk aylarında yaşananlara çok benziyor. Hepinizin bildiği küçük bir canavarla ilgili. Bu dünya dışı varlığın açığa çıkması durumunda, kabal çeşitli insan türleri ve grupları yarattı ve daha sonra onları karşıt güçler olarak yerleştirdiler. Örneğin, dünya dışı varlıklarla ilgili iyi bilinen ve iyi finanse edilen araştırmacılar, medyada tanınmak ve genel güvenilirlik için mücadele ettiklerini, verilerinin resmi olmadığını iddia ederken, kendileri de istihbarat topluluğu tarafından destekleniyor ve yönlendiriliyor. Aynı zamanda resmi anlatı ve medya platformlarını da kontrol ediyor. Çoğu insanın göremediği sorun, iki ya da daha fazla kişi ya da insan grubunun görünüşte karşıt bakış açılarına ve gündemlere sahip olduğu durumlarda bile, daha büyük bir gündemi zorlamak için aynı kuruluş tarafından kontrol ediliyor olmaları ve aynı zamanda dikkat dağıtmalarıdır. Gerçek bir muhalefetin ortaya çıkmasını engellemek için kontrollü muhalefet yaratmaktır. Hepinizin bildiği son sağlık sorununda birçok grup birbiriyle çatıştı. Her biri kendi bakış açısının doğru olduğundan emindi ve herkes kendi bakış açısının doğru olduğuna o kadar ikna olmuştu ki ellerinden geleni yaptılar. Kendi bakış açılarını kendilerine karşı çıkan insanlara empoze etmek, her biri bunun bir ölüm kalım durumu olduğu için bunu yapmak zorunda olduklarını düşünüyor. Ancak resmi anlatıyı takip eden insan grubu, yalnızca medyanın iddialarını desteklemesine ve onları daha güçlü kılmasına sahip olmakla kalmadı. Aynı zamanda sayıları çok daha fazlaydı ve kendi bakış açılarını çok daha küçük uyanmış bir kesime empoze etmek için her türden çok daha fazla kaynağa sahiptiler.
ve son derece bilinçli bir topluluk. Halk, yalnızca temel hayatta kalma içgüdüsüyle hareket ettiği korkulu bir ruh haline girdi ve görünmez bir yırtıcının onları her köşede takip ettiği düşüncesiyle paniğe kapıldı. Ve bu sadece hayatta kalma zihniyetinde, resmi versiyonu, talimatları akılsızca takip ettiler. Bunun kendilerinin korunması ve daha büyük bir iyilik için olduğuna tamamen ikna oldular. Bu, birçok insanın aileleri, arkadaşları ve iş arkadaşları tarafından daha önce görülmemiş bir düzeyde ayrı tutulmasına, dışlanmasına ve alay edilmesine neden oldu. Resmi versiyonun yalanlarını görebilen son derece uyanık insanların tümü, kendilerini durumun yanlışlığı konusunda başkalarını ikna etme konusunda yalnız ve güçsüz buldular. Ailelerinin ve akranlarının gözlerini açmak için gösterdikleri tüm çaba, aslında onların çıkarına olmasına rağmen, her zaman hakaretlerle, tehditlerle, öfkeyle ve inançsızlıkla karşılandılar. Bu konu hakkında konuşmak için burada değilim. Ancak insanların panik halindeyken nasıl tepki vereceğine ve koşullar yeterince benzerse, özellikle de küresel ölçekte, kesinlikle tekrar nasıl tepki vereceklerine dayalı bir kavramlar çerçevesi geliştiriyorum. Dinleyicinin bu son durumda insanların nasıl tepki verdiğini hatırlamasına ihtiyacım var ve özellikle de uyanmış azınlığa o dönemde ne kadar kötü davranıldığını hatırlamanızı istiyorum. Çoğu durumda, insanların sırf mantık dışı resmi versiyona uymak istemedikleri ve sözde tedavide tehlikeli görünmez yırtıcının bulunduğunu bildikleri için itaat etmek istemedikleri için nasıl sürekli saldırıya uğradıklarını ve hatta bazen linç edildiklerini hatırlayın. Ve özgür bir durumda ve havada değil, dolayısıyla uyanmış azınlık da muazzam bir baskı altındaydı ve aynı zamanda saf bir hayatta kalma durumundaydı. Çünkü onlar da kendi bütünlüklerinin saldırı altında olduğunu hissediyorlardı. Bu durumla birlikte iki grup insan karşı karşıya getirilmiş, hiçbiri diğerinin taleplerini karşılayamamıştı. Ancak resmi versiyonu izleyen bir grup, uyanmış, son derece bilinçli azınlığa göre sayı ve güç açısından çok üstündü. Şimdi son birkaç yıldır herkesin korku içinde yaşamasına neden olan görünmez küçük canavarı, dünya dışı varlıklarla, hükümetlerin dünya dışı varlıkların varlığını açıkça kabul ettiği resmi bir açıklamayla ve sahte bir uzaylı istilasıyla değiştirin. Bu hükümet gündemlerinin hiçbiri genel nüfusa olumlu bir şey getirmiyor. Hükümetler halka yalnızca insanların ne düşünmesini istediklerini söyleyecekler ve bu gerçek olmayacak çünkü halka asla gerçeği söylemiyorlar. Sonuçta gerçek güçtür ve halkın güçsüz olmasını isterler. Eski CIA direktörü William Casey'nin dediği gibi, halkın bildiği her şey yalansa, o zaman başardık demektir. Onun sözlerini asla unutma. Benim sözlerimle Naisara'nın teorisi, yani hükümetler dünya dışı varlıkların var olduğunu bildiklerini açıklamaya devam ediyorlar ve şu ya da bu dünya dışı grupla temas halinde olduklarını kabul ediyorlar. Kendileriyle ilgili belge ve fotoğrafların gizliliğini kaldırıyorlar, her zamanki gibi resmi bir hikaye uyduruyorlar. Yani tamam, gizliliği falan kaldırıyorlar ve sonra bunun kontrolden çıkmaması için yasaların dayatılması gerektiği ortaya çıkıyor. Anlatılarına göre halka yeni kurallar ve kısıtlamalar getirilmeli, ayrıca dünya dışı varlıklar hakkında açık bir şekilde konuşmamın yasaklanacağı yeni sansür kriterleri de geliştirilecek. Ve kabul edilebilir olduğunda yalnızca resmi anlatı söylenmeli ve paylaşılmalıdır. Webde ve medyada dünya dışı varlıklar hakkında dolaşan çok fazla tehlikeli teori olduğundan ve güya bu dünya dışı varlıkların çıkarlarını korumak için de sansürün uygulanması gerektiğinden, bu kısıtlamaların halkın korunması için olduğunu söyleyecekler veya söyleyebilirler. Dünyanın ziyaretçileri hoş karşılanmalıdır. Onlar hakkında kötü konuşmak, kapsayıcı değil, taciz edici olarak değerlendirilecektir vb. Ve resmi versiyonun dünya dışı varlıklar lehine olmadığı veya bunların herhangi bir türde istilacı güç olarak sunulduğu durumlarda, hükümetler bu konuda açıkça konuşan herkesi kısıtlamalar uygulayacak, dışlayacak ve hatta zulmedecek veya uygulayabilecektir. Konu, özellikle yıldız tohumları.
ve kendilerinin dünya dışı varlıklar olduğunu ifade eden veya dünya dışı varlıklarla herhangi bir temasları olduğunu veya sahip olduklarını söyleyen kişiler, hem devlet kurumları tarafından hem de generalin şiddetli bir korku tepkisi olarak açıkça zulme uğrayacak ve saldırıya uğrayacaktır veya maruz kalabilir. Nüfus. Kamuoyuna açık bir düşman uzaylı istilası anlatısının sunulmasına gerek yok. Tüm bu çılgınlığı başlatmak için gereken tek şey sınıflandırmanın kaldırılmasıdır, çünkü kamuoyunun bu yeni bilgiye yönelik algılarını ve tepkilerini kontrol etmeleri gerektiğini iddia edeceklerdir. Sınıflandırmanın kaldırılması yeni yasalara, kurallara, düzenlemelere ve sansüre yol açabilir veya açacak ve en çok etkilenecek ve saldırıya uğrayacak insan grubu yıldız tohumları olacaktır. Hükümetler, dünya dışı varlıklar hakkında yapılması gereken veya söylenen her şeyin sansürlenmesi ve kontrol edilmesi gerektiğini söyleyebilir veya söyleyecektir. İnsanların dünya dışı varlıklar hakkında söylediği tüm yanlış bilgileri kontrol etmek için sansürün gerekli olduğunu söyleyebilirler, bu da tüm yıldız tohumlarını susturur. Yıldız tohumları ne kadar güçlü olursa olsun çok savunmasız bir gruptur ve dünyadaki yaşam onlar için çok zordur. İhtiyaç duydukları son şey, sırf yıldız tohumları olduklarını, dolayısıyla insan olmadıklarını söyledikleri için bir tür cadı avında açıkça zulme uğramak. Yıldız tohumlarının maruz kaldığı duygusal ve zihinsel gerilim ve ağırlık zaten çok güçlü ve daha sonraki organize saldırılar, sonunda çoğunun olmasa da birçoğunun çökmesine neden olabilir. Bununla kabal ve hükümetleri, yıldız tohumlarını ve onların kontrol etmek istedikleri genel nüfus üzerindeki tüm etkilerini etkisiz hale getirebilirler. Sahte uzaylı istilası veya basitçe ifşa, yıldız tohumlarından ve bunların kabala neden olduğu müdahaleden kurtulmanın bir yolu olabilir. Genel nüfus, küçük görünmez canavar yüzünden yakın zamanda gördüğümüze benzer başka bir korku tepkisi, akılsız saldırı ile yıldız tohumlarına karşı örgütlenmeye son verebilir. Yıldız tohumları büyük gerçeklik yaratıcılarıdır ve onların tüm bunları kendi başlarına devre dışı bırakabilecekleri veya önleyebileceklerinden şüphem yok. Tek bir yıldız tohumu, büyük insan gruplarını etkiler ve hatta onlara rehberlik eder ve tek bir kelime söylemeye gerek kalmadan, kolektif zaman çizelgelerini daha iyiye doğru değiştirebilir ve yönlendirebilirler ve bu, onların dünyada enkarne olmalarının nedenlerinden biridir. Yıldız tohumları güçlüdür ancak sorun şu ki hükümetler de onların öyle olduğunu biliyor. Onlar bunu biliyorlar ve yıldız tohumlarını kontrol etmek ve hatta yok etmek için hiçbir şeyden vazgeçmeyecekler çünkü onlar kabalın niyetlerine ve planlarına karşı en güçlü ve açık şekilde çalışan kişilerdir. Yıldız tohumları kabala karşı güçlü bir muhalif güçtür, bunu asla hafife almayın. Çünkü kabalı ve onun şeytani gündemlerinden sıyrılmak için neler yapabileceğini asla küçümsememelisiniz. Bunun mümkün olmadığını düşünmek saflık olabilir çünkü birkaç yıl önce küçük şeytani canavar kadar büyük ve sahte bir psikolojik operasyonu başarabileceklerini düşünmek imkansızdı ve genel halk tüm bu yalanlara ve düzmecelere kanmıştı. Dışarı. Naisara'nın burada açıkladığı gibi, mutantların güçleri nedeniyle zulüm gördüğü Men film serisini kullanarak, yıldız tohumları da son derece uyanık ve bilinçli olma, telepati, tezahür gücü, durugörü gibi güçleri nedeniyle zulüm görebilir. Empati, kaynak ile güçlü bağ, genel nüfusa rehberlik etme yetenekleri ve daha pek çok şey. Yıldız tohumlarının da gerçek süper güçleri vardır. Bu henüz gerçekleşmedi, ancak bu senaryoyu veya bunun çeşitlerini gerçek bir gelecek olasılığı olarak görüyoruz. Bu teoriyi ne kadar çok insan bilirse, bunun olasılığı da o kadar azalacaktır çünkü bu, kabalın planlarını devre dışı bırakır. Hareketlerini önceden tahmin etmeliyiz ve yeterince insan bu olasılığın farkındaysa, o zaman bu büyük ihtimalle hiç gerçekleşmeyecektir. O yüzden lütfen bunu yıldız tohumu arkadaşlarınızla paylaşın ve bunun olmasına izin vermeyelim. Unutmayın, kişisel ve kolektif gerçekliğinizin tek gerçek yaratıcıları sizsiniz.
Lütfen orada güçlü olun sevgili yıldız tohumları ve her şeyden önce çok akıllı olun. Videomu izlediğiniz ve daha fazlası için beğenip abone olduğunuz için teşekkür ederim. Çok takdir ediyorum. Kucak dolusu sevgilerle. Arkadaşın Mari Sıvaru